Hepimizin hayatında o an vardır. Bir filme gidersiniz, ilk 15 dakikada filmin çöp olduğunu anlarsınız. Ama çıkmazsınız. Neden? Bilet parası verdik, bari sonuna kadar bekleyelim dersiniz. İşte tam o anda beyniniz size küçük bir oyun oynar. Kaybettiğiniz şey sadece bilet parası değil, 15. dakikada kapıdan çıkıp kurtarabileceğiniz o koca 2 saattir. Ya da bir kitaba başlarsınız. Kitap sarmıyor. Kendini okumaya zorlayarak sayfaları geçersiniz. Okuma sebebi artık keyif almak olmaz. Belki ileride bir şey olur da geçmişte okuduğum sayfalar anlam kazanır diye okumaya devam edersiniz. İşte buna psikolojide batık maliyet yanılgısı deniyor. Yani geçmişte harcadıklarımız yüzünden geleceğimizi feda etmek. Bu yanılgı beynimizin hızlı düşünme özelliğinden kaynaklanıyor. Altında mantıklı bir neden yok. Hatta çoğu zaman mantıksızlık ve zayıf analiz duruyor. Bu etki sadece sinema biletiyle ya da kitaplarla sınırlı değil. Yanlış kararlara sadık kalma inadı tarih boyunca savaşları uzattı, şirketleri çöküşe sürükledi ve bugün hala pek çok insanı yanlış bir hayatın içinde tutuyor. Bugün risk haritasında neden durmayı bilmediğimizi ve bu hatanın nasıl büyüyerek felakete dönüştüğünü konuşuyoruz. Gelin bugün tarihin en havalı görünen ama en başarısız yatırımlarından birini konuşalım. Concorde uçağı. Soğuk Savaş dönemindeki teknolojik üstünlük mücadelesinin bir ürünüydü. İngiltere ve Fransa ortaklığında geliştirilen süpersonik bir uçaktı. Ses hızını aşıyor, Londra'dan New York'a kahveniz soğumadan ulaşıyorsunuz. Ama bir sorun var. Uçak her uçuşta zarar yazıyor. Mühendisler projenin sürdürülemez olduğunu söylüyor, finans ekipleri rakamların alarm verdiğini gösteriyor. Buna rağmen karar değişmiyor. Çünkü mesele artık teknoloji değil, prestij. İşte tam bu noktada ilkel beynimiz devreye giriyor. Zararın neresinden dönersek kârdır mantığı değil, bu kadar emek boşa gitmesin inadı yönetime hakim oluyor. Concorde da bu inadın sembolüydü. 1976'dan itibaren uçtu. Her uçuşta zarar yazdı ve sonunda 2003'te teknoloji harikası bir proje olarak müzeye kaldırıldı. Sorun teknoloji değildi. Sorun durmayı bilmemekti. Çok emek harcadığın bir şeyden başarısız olsan ve zarar görsen dahi vazgeçememek. Peki neden böyle yapıyoruz? Çünkü beynimiz kaybetme acısını kazanma sevincinden tam 2 kat daha şiddetli hissediyor. Bir işten vazgeçmek hatayı kabul etmektir. Hatayı kabul etmek ise toplumdan dışlanma korkusudur. Pişman olma ihtimalinden korkarız. Şimdiye kadar yapılmış yatırımların boşa gitmemesi için aynı şeye daha çok yatırım yapmanın doğru olduğunu düşünürüz. Aslında geleceğimizi kurtarmaya çalışmayız. Geçmişte yaptıklarımız boşa gitmesin isteriz. Bu etki pek çok kişinin hayatını alt üst edebilecek güçte. Mutsuz evlilikleri bitirmekte zorlanmak, eğitim aldığı işi sevmediği halde bırakamamak, yıllardır kumar oynayıp şimdiye kadar kaybettiklerini geri kazanmak için daha çok kumar oynamak gibi. LinkedIn'de gördüğünüz o başarılı CEO'ların ortak bir özelliği var. Çoğu aslında çok zeki oldukları için değil, stop loss yapmayı bildikleri için oradalar. Duygularını işin içine karıştırmadan "Bu at ölmüş, artık inmem lazım" diyebiliyorlar. Siz ölü ata mahmuz vurmaya devam ederseniz sadece daha fazla yorulursunuz. Şimdi videoyu durdurun ve bir düşünün. Sırf çok emek verdim diye bırakamadığınız o şey ne? Batık bir proje mi? Bitmiş bir evlilik mi? Yoksa asla okunmayacak o tozlu kitaplar mı? Risk yönetimi sadece rakamlarla yapılmaz, duygularla yapılır. Eğer bugün bir şeyi bırakmazsanız, yarın elinizde bırakacak hiçbir şeyiniz kalmayabilir. Bazen en cesur karar devam etmek değil, durmaktır. Risk haritasında bugün aynaya baktık. Çünkü unutmayın, yönetilmeyen her risk bir gün mutlaka kendi haritasını çizer.